Merhaba. Bu videoda size Cryptomatic Bot webhook özelliğini kullanarak TradingView üzerinden alarmlar oluşturup nasıl işlemler yaptırabileceğinizi anlatacağım. Zaten üye olduğunuzu varsayarak en hızlı şekilde videoyu fazla uzatmadan anlatmaya başlıyorum. Şu an Cryptomatic Bot üzerinde web kancası vadeli işlemler yani webhook futures işlemler sayfasındayım. Öncelikle coinlerin canlı test anahtarını testten canlıya geçiriyorum. Gerçek işlemler yapabilmemiz için bu gerekli. Daha sonra alsat anahtarını kapalıdan açık konumuna getirmem gerekiyor. Eğer kapalı olarak kalırsa TradingView'dan bir mesaj gelse bile robot pozisyon açmayacaktır. Ayarlar butonuna tıklıyorum. Ayarları değiştirmedim. Bunlar varsayılan ayarlar. Eğer yeni başlıyorsanız bir süre bu varsayılan ayarlarla kullanıp sistemin işleyişini kavradıktan sonra kendinize göre bu ayarları özelleştirebilirsiniz. Giriş tutarlarını ve düzeltme tutarlarını bakiyenize göre artırabilirsiniz. Ben bunları değiştirmiyorum, varsayılan olarak bıraktım. Ve en sonda gördüğünüz bu üzerinde zincir ikonu bulunan mor buton ise TradingView ile robotun haberleşmesi için gerekli olan mesajları barındıran ekran. Şimdi TradingView ekranına geri dönelim. Şu an Chiliz USDT çifti seçili. Bunu değiştirebiliriz. Mesela BTC USDT'yi seçelim. BTC USDT yazınca birçok farklı borsadan fiyat bilgileri, grafik bilgileri listelendi. Yalnız biz burada vadeli işlemler yapacağımız için, futures'ta işlemler yapacağımız için bunun sonuna perp ekliyorum. Buna dikkat edin. BTC USDT Perpetual ve Binance ile entegre olduğumuz için de Binance üzerindeki fiyat bilgisini, grafik bilgisini seçmek gerekiyor. Seçiyorum. Ve evet, şimdi 1 saatlik grafikte BTC USDT çifti ve üzerinde 2 tane de indikatör ekledim. Bir tanesi Super Trend, bir tanesi de RSI. İndikatörü nasıl ekleyeceksiniz? Yukarıda şu ikona dokunup arama kısmına Super Trend yazarsanız karşınıza gelecektir. Super Trend, Kıvanç Özbilgiç'in geliştirmiş olduğu bir indikatör. Kullanma sayısı da oldukça fazla. Görüyorsunuz 35.600. RSI indikatörünü de yine buraya RSI yazarak göreceli güç endeksi olarak grafik üzerine ekleyebilirsiniz. Şimdi Super Trend gibi bazı indikatörler de al-sat sinyalleri, long short sinyalleri zaten hazır olarak işimizi kolaylaştırmış bir şekilde geliyor. Bazılarında da bu şekilde değil. O yüzden bunun yanına bir de RSI'yi seçtim. İkisinde de iki farklı yöntemde alarm kuracağız. Şimdi Super Trend'le başlayalım. Super Trend başlığının üzerine geliyorum. Sondaki 3 noktaya tıkladım ve açılan menüden en üstte Super Trend üzerine alarm ekleyi seçtim. BTC USDT üzerine alarm ekleyeceğiz. Şimdi robota geliyorum. Burada ada penceresi açık. Bunu kapattım. BTC'ye geldim ve mesajları açıyorum. Öncelikle şu webhook URL'sini kopyalamanız gerekiyor. Bu işlemi bir kere yapmanız yeterli. Ben daha önce kopyalayıp buraya kaydettiğim için ben de hazır bir şekilde burada göründü. Siz de bunu buraya yapıştırıp bir kere kaydettikten sonra bundan sonra oluşturacağınız alarmlarda tekrar bu webhook URL'sini kopyalamanıza gerek kalmayacak. Sadece mesajları kopyalayarak yeni alarmlar oluşturabileceksiniz. Ayrıca bu sekme üzerinde farklı seçenekler var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Eğer uygulamada bildiri seçerseniz TradingView'un cep telefonu mobil uygulamasını kullanıyorsanız orada da bir bildirim size gösterecektir alarmlar tetiklendiğinde ve ses çalı eğer seçerseniz de masaüstü uygulaması açıksa TradingView'un alarmınız tetiklendiğinde bir ses çalacaktır. Şunun gibi. Evet. Bunu buraya yapıştırdım. Şimdi tekrar ayarlar sekmesine dönüyorum. Bir long alarmı oluşturacağız. Long pozisyon açmak için bir alarm oluşturacağız. Buradan koşuldan Super Trend Buy'ı seçtim. Altta tetiklenme koşulları var. 4 farklı şekilde. Bunun en sağlıklısı her çubuk kapanışında olanı seçmektir. Çünkü herhangi bir indikatör bir mum üzerinde, bir çubuk üzerinde bir alarm oluşturup o mum kapanmadan tekrar o alarmı geri alabilir. Yani onu geçersiz kılabilir. O yüzden bunun en sağlıklı olanı mum kapanışını bekleyip o alarmın geçerliliğinin doğrulanmasıdır. O yüzden burada
her çubuk kapanışında tetiklenmesini seçiyorum. Alarma bir isim vereceğim. Yalnız robot üzerinde normal ve güçlü sinyal olarak farklı farklı tutarlar, ayarlar belirleyebildiğimiz için buradan ben güçlü sinyal olarak bir long açtırmak istiyorum. Şimdi BTC güçlü sinyal long aç. Kopyaladım. Alarma isim veriyorum. BTC güçlü long dedim. Mesaj kısmına da kopyaladığım mesajı yapıştırıyorum. Bu kadar. Oluştura bastım ve alarmım hazır. 1 saatlik zaman diliminde bir long sinyali oluşturdum. Şu an zaten Süpertrend al sinyali oluşturmuş durumda. Bunun tekrar short'a dönmesi, sat'a dönmesi ve tekrar al'a dönmesi gerekiyor ki bu alarm çalışsın. Şimdi bir tane de short sinyali oluşturalım. Yine Süpertrend başlığına geldim. 3 nokta açılan menüde en üsttekini seçiyorum. Bu sefer koşul olarak Süpertrend sel'i seçtim. Tekrar robottaki ekrana geldim. BTC güçlü sinyal short aç. Kopyaladım. Mesajı yapıştırdım ve alarmın ismini de BTC güçlü short olarak yazdım. Oluştur diyorum. Evet, BTC USDT çiftinde 1 saatlik zaman diliminde hem long hem de short sinyali oluşturmuş olduk. Şimdi bir de RSI üzerinde bunu yapalım. Orada biraz da farklı bir yöntem izlememiz gerekecek. Zor değil, sadece biraz daha farklı. Onun da nasıl yapıldığını şimdi görelim. Bu sefer isterseniz farklı bir coin seçelim. Chiliz'e dönelim. Chiliz USDT yazıyorum ve sonuna perp ekliyorum. Chiliz USDT Perpetual Binance seçtim. Bunu da hatta 15 dakikalık zaman diliminde yapalım. Şimdi burada hangi koşulda alarmın gerçekleşmesini istiyoruz? RSI, SMA'yı yukarı kestiğinde long, aşağı kestiğinde de short sinyali üretsin istiyoruz diyelim. RSI başlığına geliyorum. 3 noktada tıkladıktan sonra açılan menüde en üstte RSI üzerine alarm ekleyi seçtim. Ve robottan da BTC penceresini kapatıp Chiliz'e geliyorum. Ve mesajları açıyorum. Chiliz mesajları. Şimdi Chiliz'de de bir long sinyali oluşturalım. Koşul olarak bakın burada koşul ekranı biraz daha değişik. Şimdi bu ekranı unutmayın. Süpertrend'e dönüp kıyaslayalım ikisini birbiriyle. Bakın burada buy ve sell zaten hazır durumdaydı. Bunları seçerek alarmımızı kolayca oluşturabiliyorduk. Şimdi RSI'de biraz daha farklı olacak bu. RSI üzerine alarm ekledik. Az önce koşulumuzdan bahsetmiştik. RSI SMA'yı yukarı kestiğinde al sinyali oluşturmasını istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken şu. RSI indikatöründe RSI bandı yukarı kestiğinde neyi? Yine RSI indikatöründe hareketli ortalamayı. Ne yapmış olduk? RSI indikatöründe RSI bandı yani şu mor band yukarı kestiğinde yine RSI indikatöründe hareketli ortalamayı yani şu sarı bandı. Yani şu görüntü gerçekleştiğinde al sinyali üret demiş olduk. Yine her çubuk kapanışında diyorum. Alarmın ismini de Chiliz long yazıyorum. Buna da normal sinyal diyelim. Chiliz normal sinyal long aç. Kopyaladım. Mesajını yapıştırdım ve oluştur dedim. Hepsi bu. Şimdi bir de bunun için bir kapatma sinyali oluşturalım. Yine RSI başlığına geliyoruz. 3 nokta açılan menüde en üstten RSI üzerine alarm ekle. Bu sefer de koşulumuz ne olacak? RSI bandı hareketli ortalamayı aşağı kestiğinde short sinyali oluşturacak ya da sat sinyali oluşturacak. Yani long'u kapatma sinyali oluşturacak. Açtığımız long için bir kapatma sinyali oluşturuyoruz. RSI indikatöründe RSI bandı aşağı kestiğinde neyi? Yine RSI indikatöründe hareketli ortalamayı aşağı kestiğinde ve bunda çubuk kapanışını seçmeye gerek olmayabilir.
daha erken, daha hızlı bir şekilde çıkmak istiyorsanız pozisyondan her çubuk için bir kezi ya da dakikada bir kezi de seçebilirsiniz. Çünkü açtığımız long'u kapatıyoruz burada mantık olarak. Long kapat. Chiliz. Long kapat. Kopyalıyorum. Alarmın ismini de Chiliz Close Long olarak belirledim. Buraya mesajı yapıştırdım ve oluştur diyorum. Bakın kesişim gerçekleşti. Long kapatma sinyali gönderildi. Ama şu an bizim açık bir pozisyonumuz olmadığı için herhangi kapanacak bir pozisyon yok. Yeniliyorum sayfayı robotta. Şimdi eğer yukarı keserse bir al sinyali üretecek ve pozisyon açılacak. Bunu beklememek için ben şimdi alarmın hemen gerçekleşeceği şekilde yeniden düzenleyeceğim. Alarmın nasıl çalıştığını görmemiz için hemen bunu hızlandırıyorum. Chiliz long demiştik. Ayarları açıyorum. RSI'dan büyük. Neyden büyük? Şu değerden. Yani sıfırdan. Zaten sıfırdan her halükarda büyük olduğu için hemen tetiklenecek ve bize long pozisyon açacak. Robot üzerinde sinyal göndererek long pozisyon açtıracak. Bunu tek seferi seçiyorum. Her çubuk kapanışında seçersem eğer çubuğun kapanmasını bekleyecektik. Tek seferi seçiyorum ve hemen alarmımız tetiklenecek. Evet. Alarm tetiklendi. Aşağıda da bakın alarmın detayları görünüyor. Robota gönderdi. Sayfayı yeniliyorum. Pozisyon açıldı. Chiliz, long, normal. Şimdi bu açtığımız pozisyonda yine diğer alarmı da düzenleyerek kapattıralım. Nasıl çalıştığını tekrar görelim. Chiliz, close long alarmını açtım, düzenliyorum. RSI bandı dan küçük diyorum bu sefer. Neyden küçük? Şu değerden. Hangi değerden? 100. Yine tek seferi seçiyorum. Kaydet diyorum. Tetiklendi. Alarm çalıştı. Aşağıya detaylarını görüyorsunuz. Kaydetti, gösteriyor. Ve robota gidip sayfayı yeniliyorum. Pozisyonumuz kapandı. İşlem geçmişine gidelim. Evet. Ne kar ne zarar var. Aldığımız fiyattan sattık ve pozisyonu kapatmış olduk. Bu şekilde. Bu konu hakkında daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız lütfen Telegram grubuna gelin. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden burada genel hatlarıyla anlattım. Bu kadarla videoyu kesiyorum. Daha fazla detay için sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Telegram grubu linki videonun açıklamasında mevcut. Tıklayarak gelin, gruba katılın ve sorularınızı sorun lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.